Michael Apafi eve döneli tam bir yıl olmuştu. Ebesfalva'daki konakta tuhaf bir hareketlilik vardı. At takımları neredeyse hiç durmaksızın 4 nala ana yola çıkıyor, hizmetçiler oraya buraya koşturuluyordu. Büyük bir şey oluyordu, açıkça. Ama bütün bu telaşa rağmen, üzgün ya da hüzünlü tek bir yüz yoktu ortada. Gizlice soranlara fısıldanan hep aynı haberdi, Michael Apafi'nin eşi, her an doğum yapabilirdi. İyi yürekli Sir Michael, acı çeken eşinin odasından hiç ayrılmıyordu. Dedikodulara göre, kocasının yanında olması hastaya büyük bir teselli veriyordu ve onun tatlı, yatıştırıcı fısıltıları hiç eksik olmuyordu kulağından. Derken avlu, ani ve vahşi bir gürültüyle dolup taştı. Orada toplanan hizmetçiler dehşetle dona kaldı. 40 atlı Arnavut, kılıç ve mızraklarla donanmış, önlerinde koca kafalı bir Türk ağa ile birlikte tam hız kapıya daldı. "Efendiniz evde mi?" diye bağırdı ağa, korkudan olduğu yere mıhlanan endiye diktatörce bir edayla. "Eğer öyleyse," diye devam etti, "cevap bile beklemeden, ona buraya gelmesini söyle." "Söyleyeceklerim var." Endi hala sesini bulamamıştı. "Ama eğer gelmezse," dedi Türk, keskin ve kararlı bir sesle, "gidip onu ben getiririm." Ve bu sözlerle atından fırladı. Andrew kekelemeye cesaret edebildiğinde, "Ama, çok nazik efendim." Türk ona acımasızca döndü. "Oğlum, bu kadar gevezelik etmesen daha iyi olur," dedi ve doğruca vestibüle daldı. Tam o sırada kılıç gürültüleriyle uyanan Apafi, karısının odasından çıkmıştı. Bu beklenmedik misafirle yüz yüze geldiğinde hiç de endişeli görünmüyordu. "Sen Michael Apafi misin?" diye sordu Türk, öfkeyle. "Benim, hizmetinizdeyim, zarif efendim," diye karşılık verdi Apafi, alçak gönüllülükle. "Pekala, efendim, majesteleri ünlü Ali Paşa, sana emrediyor, hemen arabana bin ve lordumun kampına gel. Kisselik'te seni bekliyorlar." "Bu pek de hoş bir davet sayılmaz," diye mırıldandı Apafi kendi kendine. Sonra yüksek sesle ekledi, "Affedersiniz, değerli ağa. Bu isteğe uymam neredeyse imkansız. Eşim doğum sancıları içinde. Önümüzdeki 5 dakika, onun için hayat ve ölüm meselesi. Şimdi onu bırakamam. Eşin hastaysa doktor çağır. Ama şunu bil, ünlü paşanın gazabını üstüne çekmek, onu iyileştirmenin yolu değildir. Bana sadece bir gün ver. Sonra başımı kaybetsem bile umurumda olmaz. Hemen itaat edersen başını kaybetmezsin. Aksi halde sonuçlarına katlanırsın. Haydi, akıllı ol." Anna, odasından bu konuşmayı duymuş ve endişeli kocasını çağırmıştı. Apafi ağadan ayrılıp hızla eşinin yanına koştu. "Ne oldu?" diye sordu hasta kadın, sesi titreyerek. O an ne kadar solgundu. Hiçbir şey sevgilim. Birisi beni çağırıyor ama gitmem için kötü bir şey yok." Ama Lady Apafi, perde aralıklarından Türk mızraklarının uçlarını görmüştü. Umutsuzca ağlamaya başladı. "Michael, seni götürmek istiyorlar." Ve kocasını bütün gücüyle kucakladı. "Seni bırakmayacağım, Michael, seni yine kaybetmeyeceğim. Esir edilemezsin. Bırak beni öldürsünler." "Sakin ol, sevgili çocuk," dedi Apafi, sakinleştirici bir sesle. "Beni neden istediklerini gerçekten bilmiyorum. Bu iyi niyet sahipleriyle hiçbir sorunum olmadı. Büyük ihtimalle bir şantaj girişimi bu. Tatmin ederim onları. Ah, kötü bir önsezim var. Kalbim yarı yolda bırakıyor beni. Seni bir felaket bekliyor," diye kekeledi hasta kadın, sonra hıçkırıklar içinde kendini kocasının göğsüne attı. "Michael, seni bir daha asla göremeyeceğim." Bu arada dışarıdaki ağanın sabrı tükenmişti. Kapıyı yumruklayarak bağırmaya başladı. "Apafi, Apafi, çık dışarı. Karının odasına giremem. Çünkü bu, Allah'ın bir kuluna saygısızlık olur. Ama hemen çıkmazsan evi yakarım. Belki gitmem daha iyi olur," dedi Apafi, karısına öpücükler kondururken. "Direnmek işleri daha da kötüleştirir. Kesinlikle beni serbest bırakacaklar. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim. Seni bir daha asla göremeyeceğim," diye fısıldadı Anna, neredeyse bayılacak halde. Apafi bu bayılma anından yararlandı, cesaretini toplayıp karısını bıraktı ve gözleri açık ağanın yanına gitti. "Pekala efendim, gidelim," dedi Türk. "Ama kılıçsız gitmeyeceksiniz, sanki zavallı bir köylüymüşsünüz gibi," diye ekledi sert bir sesle. "Geri dön, kılıcını kuşan ve karına söyle, korkacak hiçbir şey yok." Apafi odasına döndü. Gümüş kabartmalı büyük kılıcını duvardan indirirken, neşeli bir sesle karısına seslendi. "Bak şimdi,
Beni bekleyen tehlikeli bir şey yok ortada. Yoksa kılıç kuşanmamı istemezlerdi. Tanrı'ya güven. Güveniyorum, ona güveniyorum, diye yanıtladı Anna, titreyerek kocasının elini öptü ve ağır kalkan göğsüne bastırdı. Sonra yeniden acı hıçkırıklara boğuldu. Apafi, ölürsem beni unut. Ah, diye inledi Apafi. Kaderine acıyla lanet ederek kendini eşinin kollarından söküp aldı ve doğacak tüm Türklere çok da hayırlı dilekler sunarak odadan fırladı. Arabasına atlayıp ne sağa ne sola bakmadan yola çıktı. Ama aklı hep karısındaydı. Eğer şu an ölüyor olsaydı, veda sözlerini bile alamadan gitmiş olurdu. Bu düşünce, birbirinden kasvetli sahneler yarattı zihninde. Ebesfalva'yı henüz 1 mil geride bırakmışlardı ki, Türkler arkalarından tam hızla gelen bir süvari gördü. Adam açıkça onları durdurmak istiyordu ve Apafi'nin dikkatini çekmeye çalışıyordu. İlk başta durmayı kesinlikle reddetti. Ama atlının Ebesfalva'dan geldiğini söylediklerinde arabayı durdurdu ve habercinin yetişmesini bekledi. Andy, mendilini sallaya sallaya ve dizginleri sarkıtarak 4 nala geliyordu. "Peki, Andrew, ne oldu?" diye bağırdı Apafi, kalbi hızla atarak, hizmetkar henüz uzaktayken. "İyi haber efendim," diye seslendi Andy, "en nazik hanımefendimiz az önce bir oğul dünyaya getirdi. Ve kendisi de, şükürler olsun, tehlikeden tamamen uzakta. Rabbimizin adı kutlu olsun," diye haykırdı Apafi, yüreği ferahlayarak. Haberciye döndü, onu yolladı. Ve o andan itibaren beynindeki tüm karanlık düşünceler silinip gitti. Yeni doğan oğlunu düşündü. Ve o sevinçli düşüncenin ışığında, Türk refakatçilerine bambaşka gözlerle bakmaya başladı. Şimdi onlar, dünyanın yüzündeki en kibar, en onurlu, en medeni insanlar gibiydi. Ali Paşa'nın kampına vardıklarında gece geç olmuştu. Nöbetçiler porsuk gibi uyuyordu. Bütün kampı olduğu gibi götürseydin, kimse fark etmezdi. Apafi, paşanın çadırı önünde beklemek zorunda kaldı, kıyafetleri üzerine geçirilene kadar. Sonunda çadırın perdeleri çekildi ve içeri davet edildi. Ali Paşa, çadırın arka kısmına serilmiş bir halı üzerinde oturuyordu, kolları kavuşturulmuş. Arkasında, çekilmiş kılıçlarla 2 görkemli giyimli mağar duruyordu. Çadırın arka kısmını ayıran duvar halısının ardından silüetler seçiliyordu. Büyük ihtimalle paşanın eşleri, yaşananları merakla izliyordu. "Sen birkaç yıl Tatar Mirzası'nın elinde esir kalan Michael Apafi misin?" diye sordu paşa, selamlaşmaların ardından. "Evet, çok nazik paşa." Han, merhametinden dolayı geriye kalan fidye parasını bağışladı. "Artık bunu düşünme. Mirza fidyeyi bağışladı. Çünkü Efendimiz Yüce Sultan ona böyle emretti. Ve ünlü padişah senin için daha fazlasını yapacak. Hayranlıkla dinliyorum ve minnettarım. Böyle bir lütfa nasıl layık olduğumu bilmiyorum," diye karşılık verdi Apafi. Yüce Sultan duydu. Esaretini ne kadar onurla, ne kadar erkekçe taşıdığını ve kölelik içinde bile, rütbe farkı gözetmeksizin herkesin kalbini nasıl kazandığını. Bunun yanı sıra, mevcut Transilvanya Prensi John Kemen'i, Yüce Port'a karşı isyana kalkışmayı seviyor. Bu nedenlerle, şanlı padişah, seni Transilvanya tahtına çıkarmaya ve orada tutmaya karar verdi. Sessizlik. "Ben mi?" diye kekeledi Apafi. "Hizmetkarınızla şaka yapıyorsunuz, çok nazik efendim." Gözleri aşırı bir ışıkla kamaşmıştı. "Hayır, şaşırmak için hiçbir sebebin yok." Padişah başını sallar. "Paşalar ve prensler köle olur, dilenci olur ya da ceset." Yine başını sallar. "Dilenciler ve köleler ayağa kalkar." "Sen çok şanslısın, onun gözüne girdin. Bunu gizlice kullan. Ama kötüye kullanmaktan dikkat et." "Ama, en nazik efendim. Nasıl bir prens olacağımı düşündünüz mü? Bunu bana bırak. Ben senden bir prens yaparım. Ama Transilvanya'nın başka bir prensi var. John Kemen'i. Onu da bana bırak. Onu ben yok ederim." Apafi omuz silkti. Hayatında hiç bu kadar karmaşanın ortasında hissetmemişti kendini. "Eşim, başıma büyük bir talihsizlik geleceği ön sezisinde tamamen haklıymış," diye düşündü içinden. Paşa devam etti. "Bu nedenle hemen bir diyet çağır. Kurulum mümkün olan en kısa sürede yapılsın. Bir diyet çağırıyorum. Ama kim gelir ki çağrıma? Efendim, ben ülkenin soyluları arasında en sıradan olanıyım. İnsanlar yüzüme güler ve deli derler bana. O zaman çok geçmeden delinin kim olduğunu kendileri görecekler. Peki ama fermanları nasıl göndereceğim? Sızekler toprakları dışında her yeri Kemen'i tutuyor. O zaman Sızeklerleri çağır. Her halükarda gelirler.
Ama şeflerini bile tanımıyorum, Sızeklerden değilim ben. Aralarında tanıdığım tek kişiler Stephen Kun, John Dajzo ve Steven Nalajzi. O zaman Stephen Kun, John Dajzo ve Steven Nalajzi'yi çağır buraya. Onları uygun kişiler olarak görüyorsan tabii. Apafi başını kaşımaya başladı. Peki ama bir araya gelirsek, diyetimizi nerede yapacağız? Bizim için uygun bir yer yok. Klausenburg'da vali olan kayınbiraderim Dennis Banfi benim yeminli düşmanım. Hermannstedt'ta ise John Kemen'i bizzat var. Burada toplanabiliriz, Kisselik'te. Ne kadar sıkışmış hissederse hissetsin, Apafi yüksek sesle gülmekten kendini alamadı. Burada 30 adamı barındıracak büyüklükte tek bir ev bile yok, diye bağırdı enerjik bir şekilde. Ne, kilise yok mu, diye atladı paşa. Eğer o ev Tanrı'nın onuruna yeterliyse, sanırım onurlu erkekler için de yeterlidir. Apafi başka kaçış göremiyordu. Yazabiliyor musun, diye sordu paşa. Evet, yazabiliyorum, diye yanıtladı Apafi, derin bir iç çekerek. İyi, çünkü ben yazamam. Öyleyse otur ve diyet için davet belgelerini yaz. Bir köle hemen bir yazı masası, bir parşömen ve bir mürekkephane getirdi. Apafi, kurban edilmek üzere olan bir kuzu gibi oturdu ve o kadar büyük kaligrafi süslemeleriyle yazmaya başladı ki Türk paniğe kapıldı. Bu ne anlama geliyor, diye sordu. Bir W harfi, diye yanıtladı Apafi sakin bir şekilde. Geri kalan harflere yer kalmayacak. Bu sadece ilk harf. Diğerleri çok daha küçük olacak. O zaman yazdıklarını yüksek sesle oku. Apafi titreyen eliyle şunu yazdı. Oysa, paşa öfkeyle parşömeni yırtıp gürledi. Tüm bu saçmalık ne? Neden bu kadar dolaşık yazıyorsun? Olağan formülü yaz, biz, Michael Apafi, Transilvanya Prensi, bu emirle size, sadık kullarımıza, Kisselik'te, ölüm tehdidi altında, önümüzde belirsizce toplanmanızı emrediyoruz. Apafi neredeyse aklının sonuna gelmişti. Paşa'ya bu tür yazışmaların, özgür Macar soyluları arasında yaygın olmadığını anlatmaya çalıştı. Sonunda paşa kendi tarzında yazmasına izin verdi, yeter ki amaç vurgulu ve buyurgun olsun. Apafi mektupları bitirir bitirmez, Ali Paşa bir Sius'u ata bindirdi ve bu fermanların hitap ettiği herkese tüm hızla gönderdi. Ve şimdi, dedi Apafi kendi kendine, kalemini silerken derin bir iç çekerek, şimdi. Tüm bunların nereye varacağını bana söyleyebilecek birini görmek isterdim. Diyet toplanana kadar, dedi paşa, burada kalacaksınız, misafirim olarak. O zaman eve gidemez miyim? Eşim ve çocuğumun yanına, diye sordu Apafi, kalbi sızlayarak. Kaçmak için, olacak şey değil. Sizin Macar soyluları hep böylesinizdir. Prens olmak için yalvaran kişiler boynumuza sarılır, tahta oturtacağımız kişiler ise sanki saplamak istiyormuşuz gibi bizden kaçar. Ve bununla birlikte paşa, Apafi'ye bir çadır verdi ve onu gönderdi. Ama gizlice, yeni prensin kapısına katı emirler bırakmıştı, onu tek bir an bile gözden kaçırmayacaklardı. Şimdi güzelce tuzağa düştüm, diye iç çekti Apafi, umutsuzlukla. Tek umudu şuydu, çağırdığı milletvekilleri, gayri resmi bu daveti görmezden gelip gelmeyecekti. Birkaç gün sonra, Apafi hala kamp çadırında yatarken, sabahın erken saatlerinde Stephen Kun, John Dajzo ve Steven Nalajzi ve fermanın gönderildiği diğer Sızekler soyluları ansızın çadırına girdiler. Cennetin adına, diye irkildi Apafi. Neden geldiniz buraya? Majesteleri bize buraya gelmemizi emretti, diye yanıtladı Nalajzi. Doğru, ama uzak dursaydınız çok daha akıllıca olurdu. Ne yapacaksınız şimdi? Majestelerini göreve getireceğiz ve gerekirse eski Sızekler geleneğiyle sizi savunacağız, diye yanıtladı Stephen Kun. Bu iş için çok azınız, kardeşlerim, diye itiraz etti Apafi. Lütfen çadırın dışına bir bakın, diye yanıtladı Nalajzi, perdeyi çekerek. Çadırın dışında kılıç ve mızraklarla silahlı bir Sızekler grubu bekliyordu. Prensiniz olarak sizi kabul ettiğimizde bunu şaka olsun diye yapmadığımızı kanıtlamak için geldik. Apafi omuz silkti ve çizmelerini giymeye çalıştı. Ama o kadar sersemlemiş haldeydi ki neredeyse bir saat geçti ve henüz yarı giyinmişti. Her giysiyi yanlış tarafıyla giydi, tekrar çıkarmak zorunda kaldı. Yelekten önce gömleği unutup giymişti mesela. Emriyle Selik'te birkaç yüz beyefendi bir araya toplanmıştı. Beklemediği, hatta hiç arzu etmediği bir durum. Ali Paşa çadırından çıkıp milletvekillerine yürüdüğünde, Apafi'nin omuzlarına geniş, yeni yeşil kadife bir mente örtüldü, başına ermin nakışlı bir şapka takıldı.
Paşa, toplanan kalabalığa dönerek şunu söyledi. Bundan böyle onu meşru prensleri olarak tanıyacaklardı. Sızeklerler sağır edici, Eljens, nidalarıyla kükredi. Apafi omuzlara kaldırıldı ve Ali Paşa'nın bu özel tören için hazırlattığı kadife kaplı bir deyze taşındı. Ve şimdi, dedi paşa, kiliseye git, eski geleneklere göre prens yeminini et ve sadakat andını iç. Çanları ben çaldırdım. Ayin olağan şekilde yapılsın. Affedersiniz ama ben bir Calvinistim, diye itiraz etti Apafi. Daha da iyi. Tören daha hızlı ve daha az zahmetli biter. Rahip Francis Magyari var, vaaz verecek. Bundan sonra Apafi kendini akışa bıraktı. Sadece uzun bıyıklarını sağa sola büküp omuz silkiyordu, sorular sorulduğunda. Nalaczi ve diğer Sızekler onu kilisede bir hükümdara yakışır saygıyla karşıladılar. Rahip Francis Magyari güçlü bir vaaz sundu. Ve bu vaazda kehanet etti, koyun ahırlarından Davud'u çağıran İsrail tanrısı onu bir tahta oturtacak, tüm düşmanlarının üzerinde yüceltecekti. Seçilmişlerin davasını nazikçe ilerleten bu tanrı, düşmanlarını tarladaki çimler ya da deniz kıyısındaki kum taneleri kadar çok yapacaktı. Bu mütevazı küçük dua evi, hiçbir zaman böyle bir diyetin ve taç giyme töreninin sahnesi olacağını düşünmemişti. Apafi için ise, en çılgın rüyalarında bile böyle bir şeyin başına gelebileceğini hayal etmemişti. Ne törenin ne de vaazın göz ve kulağı yoktu onda. Aklı hep karısında ve çocuğundaydı. John Kemen'i onu hapsederse, mülklerine el koyarsa, evi barka ellerinden giderse ne olurdu? Sonra aklına geldi. Sızeklerland'da bir yerde, Stephen adında bir kardeşi vardı. Her zaman en sıcak ilişkiyi sürdürmüşlerdi. Onları yoksul görse de yardım ederdi. Bu düşünceler onu çevresindeki her şeyi unutturmuştu. Vaaz bittiğinde orada bulunan herkes ayağa kalktı ve Tedeum'u söyledi. Apafi de ayağa kalktı, ama bu törenin bizzat kendi onuruna yapıldığından habersizce. Sonra arkasındaki biri iki eliyle omuzlarına bastırıp onu koltuğuna oturttu ve tanıdık bir ses kulağına fısıldadı. Yerini koru. Apafi sesin geldiği yöne döndü ve sandalyesine yığıldı. Tamamen büyülenmişti. Kardeşi Stephen, bizzat oradaydı. Sen de mi buraya geldin, dedi Apafi, derin bir üzüntüyle. Biraz geç kaldım, diye yanıtladı Stephen, ama yeterince erken de geldim. Ve sen bana git demeden burada kalmaya devam edeceğim. Demek sen de bu çılgınlığa ortak olmaya karar verdin? Kardeşim, dedi Stephen, Tanrı'nın ellerindeyiz. Ama bir şey bizim elimizde. Ve o konuda söz sahibiyiz. Kılıcının kabzasına dokundu. Kemen'i ülkenin büyük bir kısmının sevgisini kaybetti. Nedenini şimdi sana açıklamama gerek yok. Senin davan haklı ve başarı için araçtan da yoksun değilsin. Ama işler farklı giderse, karıma ne olur? Onu hiç görmedin mi? Doğruca ondan geliyorum. Bu yüzden bu kadar geç kaldım. Ne? Onunla konuştun mu? Kötü haberim hakkında ne dedi? Çok mu üzüldü? Hiç de değil. Aksine, çok memnundu ve dedi ki, Transilvanya bundan daha iyi bir prens bulamazdı. Bu onuru hak ediyordun. Hastalığının, sana sempati ve tavsiyesiyle yardım etmesini engellediği için çok pişmanmış. Keşke seçim bana bırakılsaydı, onu tercih ederdim, dedi Apafi, yarı şaka yarı öfkeyle. Kendine dikkat et, diye güldü Stephen. Hanımefendi hükmetmeye o kadar alışkın ki, prensliğin tacını tam şakaklarına oturtmazsan kendi kafasına geçiriverir. Hayır, bu kadar ciddi bakma, şaka yapıyordum. Ama atasözü der ki, şakada söylenen pek çok söz, gerçeğin ta kendisidir.